Işıklar tamam. Monitör tamam. Ses kaydı başlasın. Kamera zaten kayıtta. 1, 2, 3, tıp. 29 Ekim 1787 gecesi Mozart hızlı adımlarla Prag'daki Estates tiyatrosunun bu gördüğünüz sahnesine girdi. Çok heyecanlıydı. Tam bu noktada durdu ve kalabalığı selamladı. Kalabalık ondan da heyecanlıydı. Ne de olsa daha yaşarken bir efsaneye dönüşmüş olan bu bestecinin en önemli eserlerinden birini ilk kez dinleyeceklerdi. Don Giovanni Operası. Bu eser o kadar önemlidir ki felsefeci Kierkegaard tüm klasik müzik parçaları içerisinde onun en üstte durduğunu söyler. Eğer ölmeden önce tek bir opera izleme şansınız olursa görmeniz gereken opera budur. İşte böylesine önemli bir eserin premier gecesinde Mozart'tan da onu dinlemeye gelen kişilerden de daha heyecanlı olan birileri vardı. Orkestra üyeleri. Neden heyecanlıydılar biliyor musunuz? Çünkü hiç prova yapamamışlardı. Çünkü az önce hızlı adımlarla sahneye giren Mozart, eserin şu anda dinlemekte olduğunuz uvertürünün notalarını yazmayı daha yeni bitirebilmişti. Orkestranın önüne konulan notaların mürekkebi bile daha kurumamıştı. Çünkü Mozart gibi dahiler bile işlerini erteleye son dakikaya bırakabiliyordu. Evet, uzun bir tatilden sonra işimize, okulumuza geri döndük ve yeni bir başlangıç yapacağız. Bu başlangıcın çok daha sıkı olabilmesi için hemen herkeste olan bu erteleme hastalığı üzerine biraz konuşalım dedim. O yüzden de başlığı bu videoyu ertelemeden izleyin olarak belirledim. Bugünün işini yarına bırakmadan bugün bitirebilmenin kolay bir yolu var mı? Kolay mı bilemiyorum ama size bunun için bir oyun önerisinde bulunacağım. Öncelikle şunu bir yerine koyalım. Neredeyse herkes ama herkes önündeki işi ertelemeye çalışır. Eğer siz de bunu yapıyorsanız hemen bunu kişiliğinizdeki bir kusura bağlayıp durumu kabullenmeyin. Ya ben hep böyleyim demeyin. Zamanımı hiç yönetemiyorum. Böyle demeyin çünkü ertelemek bir zaman yönetimi problemi değildir. Bir duygu yönetimi problemidir. Diyelim ki önünüzde yapmanız gereken bir iş var. Bu iş hem çalışanlara hem öğrencilere hem de kendime uygun olsun diye yazılması gereken bir ödev ya da rapor kağıdı olsun. Okay, here we go. O boş, bembeyaz sayfaya bakınca aklınıza şöyle düşünceler geliyor olabilir. Ben bunu yazacak kadar zeki biri değilim. Hadi yazdım diyelim, okuyanlar hakkımda neler düşünecek? Zaten yazmayı hiç sevmiyorum, oldum olası sevmedim. Dur bakayım, ben ne zamandır bu masanın üstünü toplamadım ya. Şuraları ben bir organize edeyim de ondan sonra o işe bakarım. İşte bu mod, bu ruh hali bizi ertelemeye teşvik ediyor. O düşüncelerimizin derinine indiğimizde karşımızda kendinden şüphe duymak, özgüvensizlik, endişe gibi negatif bazı duygular buluyoruz. Bulmakla kalmıyoruz, hiç farkına bile varmadan o duyguları önümüzdeki beyaz kağıda iliştiriyoruz. Yani yapmamız gereken işlerle bu negatif duygular arasında bir ilişki kuruyoruz. Çok tehlikeli bir ilişki bu. O yüzden bunlardan kaçınmaya, onları ertelemeye çalışıyoruz. Ama hadi erteledik diyelim. Geri döndüğümüzde, yani hiç aciliyeti olmadığı halde masamızı o gün 3. kere organize ettikten sonra ne oluyor? Negatif duygular 3 kat daha büyük bir şekilde karşımıza yeniden çıkıyor. Evet, gerçekten de yapacağımız bir iş varsa aklımıza o işten başka envai çeşit parlak fikir gelir, masanın üzerine organize etmek gibi şeyler. Bunlar beynimizin işten kaçınmak için ortaya koyduğu ödüllerdir. Siz de ancak işlerinizi erteleyerek o ödüle kavuşabilirsiniz. Eğer ertelemek yerine asıl yapmamız gereken işi yapmak istiyorsak beynimize bu ödüllerden çok daha cazip bir teklifle gitmeliyiz. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapmalıyız. Benim beynime teklif ettiğim şey bir oyun oynamak. Çok basit bir oyun. Muhtemelen başka bir bağlamda siz de oynamışsınızdır. 1, 2, 3 tıp oyunu.
Normalde bu oyunda tıp dedikten sonra herkes susar. Konuşan ya da gülen kişi oyundan çıkar ama yerinde durmaz, başkalarını konuşturmaya ya da güldürmeye çalışır biliyorsunuz. İşte erteleme hastalığından kurtulmak için bu oyunu başkalarıyla değil, kendi beynimizle oynayacağız. Yapmamız gereken bir işin başına oturduğumuzda 1, 2, 3 tıp diyeceğiz ve o işi tamamlamadan kalkmayacağız. Elbette o sırada bizimle oyun oynamaya çalışan beynimiz aklımıza bir sürü fikir getirerek bizi caydırmaya çalışacak. O an yaptığımız işten çok daha eğlenceli aktivitelerle bizi güldürüp oyunu kazanmaya çalışacak aklınca. Ama unutmayın, işi tüm bu caydırıcı şeylere rağmen yapmayı tamamlarsak oyunu biz kazanmış olacağız. Ve inanın o anda stresin ve baskının üstümüzden kalkması beynimiz için çok daha güzel bir ödül olacak. 1, 2, 3 tıp oyununu beyninizle oynarken daha kolay oynayabilmeniz için şimdi size daha bu sayıları sayarken hatırlayabileceğiniz çok basit 3 strateji önereceğim. 1. Parçala, böl, yönet stratejisi. Yapmak zorunda olduğunuz iş çok zor ve tamamlanması uzun sürecek bir iş olabilir. Onu mutlaka basit parçalara ayırın. Her seferinde parçalardan sadece birini tamamlamayı hedefleyin. Çünkü beyniniz büyük lokmayı yutmak zor olduğu için onu erteleyip duruyor. O zaman onu yutabilmek için küçük lokmalara dönüştürmemiz gerekecek. Şimdi kendimden bir örnek vereyim. Hatta tam da bu videodan. Çünkü bu videoyu yapmayı uzunca bir süredir istiyordum ama erteleyip duruyordum. Erteleme hakkında bir videoyu yapmayı ertelemek. Aslında bu biraz da mükemmellik arayışından kaynaklanıyor. Ama mükemmel iyinin düşmanıdır. O yüzden video ile ilgili yapmam gereken şeyleri listeledim, parçalara ayırdım ve her seferinde bir parçayı bitirmeyi hedefledim. 2. Parçalardan en zor olanı seçin ve onunla başlayın. Zor olanı eğlenceliye dönüştürün ki başlaması kolay olsun. Benim video örneğine dönecek olursak yapmam gereken o listedeki işler içerisinde en zoru konuyu bir hikayeye dönüştürmek. Yani yine o beyaz boş kağıtla alakalı. Boş kağıda önce hangi satırları yazmalıyım? Hikayemi nereden başlatıp nereye doğru ilerletmeliyim? Zor olan şey buydu. Ve onu kolaylaştırmak için yapmam gereken şey eğlenceli hale getirmekti. İşte böyle durumlarda sanat ve bilhassa müzik benim kurtarıcımdır. Bu kez de öyle oldu ve Mozart imdadıma yetişti. Mozart'ın yaptığı besteyi son geceye kadar ertelemesiyle ilgili bir örnekle başlamaya karar verdim hikayeme. Beynimi de şöyle kandırdım. Şimdi 1, 2, 3 tıp de ve sadece Mozart'ın örneğini hikayeleştir. Bir oturdum ve 4-5 saat içerisinde sadece Mozart örneğini değil, tüm bu hikayenin metnini yazmayı tamamlayabildim. Zor olan işe başlamaktı ve onu bir kez eğlenceli hale getirip de başladığımda artık tamamlamak çok daha kolay hale gelmişti. 3. Dikkatinizi dağıtacak her şeyden kurtulun. Her şey derken onun yerine sadece internet desek yeterli sanırım. Ertelemenin özel bir türü olan akademik erteleme konusunda yapılmış önemli çalışmalardan biri Profesör Doktor Hatice Odacı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş. Çeşitli fakültelerden 398 öğrenci üzerinde yapılan bu araştırmaya göre akademik ertelemenin en önemli sebeplerinden biri problematik internet kullanımı. Yani öğrenciler için bilginin en temel kaynaklarından biri aynı zamanda onların dikkatini en çok dağıtacak şeylerden biri haline gelebiliyor. Aynı dert bende de var ve bu derdi aşmak için şöyle bir yöntem kullanıyorum. Hani dedim ya, böl, parçala, yönet stratejisi. Yapmam gereken işler listesinde en zor olan kısım hikayeyi yazmakta, hatırlıyorsanız. Bir de araştırmayı yapma kısmı var. Araştırmayı yaparken elbette interneti kullanıyorum. O sırada bol bol notlar çıkartarak, ama hikaye yazma aşamasında artık internetle bir işim kalmıyor. Aklımda ne kaldıysa notlarımdan da faydalanarak o anda hikayeyi yazmaya, o boş beyaz kağıdı doldurmaya odaklanıyorum. Tabii bu sırada bazı noktalar bulanık kalabiliyor. O noktalara birer soru işareti koyuyorum ve zor olan bu parçayı tamamladıktan sonra bir de düzeltme parçası ekliyorum soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek için. İşlerinizi, ödevlerinizi erteleyip duruyorsanız benim oynadığım bu basit oyun belki sizin de işinize yarayabilir. Çünkü işin sırrı başlamakta. Şimdi size erteleme ile ilgili son bir şey daha söyleyeceğim ama bu videonun sponsoru Cambly'nin mesajını daha fazla ertelemeden vermek istiyorum. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak birebir İngilizce dersi yapabileceğiniz bir eğitim platformu.
Amaçları sizi dünyanın dört bir yanından kaliteli eğitmenlerle bir araya getirmek ve İngilizcenizi geliştirmenizi sağlamak. İngilizceye bu zamana kadar yaklaşmadığınız bir yönden yaklaştırmak sizi. Öğrenirken daha ilk andan itibaren korkusuzca konuşmanızı sağlamak, bildiklerinizi pratiğe dökmenize her an olanak tanımak. Cambly'den eğitim alan kişilerin hepsinin ya kariyerlerinde ya da özel hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri bazı hedefler var. Sizin de İngilizce ile ilgili böyle hedefleriniz varsa, gelecek yıl keşke geçen yıl başlasaydım demek yerine bu işi daha fazla ertelemeyi bırakıp harekete geçmelisiniz. İlk adım olarak videodan sonra açıklamadaki linke tıklayıp Cambly'yi erteleme 10 koduyla 10 dakika ücretsiz deneyebilirsiniz. Evet, Eylül ayı ile birlikte hayatımızda yeni bir dönem başlıyor. Bugüne kadar işlerinizi ertelemiş olabilirsiniz. 3 hafta sonra yapılacağından emin olduğunuz bir sınava hazırlanmayı 3 hafta boyunca erteleyip son gece çalışarak girmiş de olabilirsiniz. Sizden ricam, eğer daha önce böyle şeyler yaptıysanız kendinizi bu yüzden suçlamayın. Sizin karakterinize bağlı bir kusur değil bu. Hemen herkesin yaptığı bir şey. Mozart gibi dahilerin bile. Ama bu size bir bahane de olmasın, çünkü 35 yıllık kısacık ömründe 600'den fazla bestelediği eserin sadece bir tanesinin giriş kısmını bestelemeyi son geceye bırakmış. Onun dışında sürekli ve istikrarlı bir şekilde önündeki kağıda beynindeki notaları aktarmaya devam etmiş. Bu yeni döneme başlarken aklınızda hem o notalar hem de 1-2-3 tıp oyunu olsun. Yapmanız gereken her ne iş varsa onu parçalara ayırdıktan sonra şöyle yüksek sesle bir deyin. En zor parçayı önünüze alıp 2 diye devam edin ve cep telefonunuzu uçak moduna alıp gerekirse bilgisayarınızın internetini kapatıp 3 dedikten sonra tıp kelimesiyle işe başlayın. Artık onu yapıp yapamayacağınızın bir önemi kalmadı. Çünkü yapmaya başladınız bile.